Merhaba, Havak Play'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz MEP Endüstriyel Danışmanlık Genel Müdürü Halil Dokuz. Halil hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Sen uzun yıllardır mekanik tesisat sektöründe çalışmalar gösteriyorsun ama biz seni biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdun? 1980 Karadeniz Ereğli doğumluyum. İstanbul'a kaç yılında geldin? İstanbul'a ilk gelişim 1999 yılında üniversiteye başlamakla başladı. İlk orta öğretimin İlk orta öğretim Ereğli'de okudum. İlk ortayı köyde okudum. Liseyi Ereğli Merkez'de meslek lisesinde okudum. nasıl bir öğrenciydin? Çok çalışkan değildim. Orta düzey bir öğrenciydim ama her zaman sorumluluklarını yerine getiren bir öğrenciydim. Üniversite hangi bölüm, hangi okul? Marmara Üniversitesi Metal Eğitimi. Çocukluktan bir bu alana eğilimin var mıydı veya seni yönlendiren birisi oldu mu? Üniversiteyi tercih ederken bölümünü. Çocukluktan değil, meslek lisesinde okumamız münasebetiyle o dönemin üniversite sınavlarının giriş şartların sebebiyle mecburiyetten biraz oldu. Meslek lisesinde okuduğumuz için mecburen o bölüme yerleştik. Fena da olmadı, memnunuz hayatımızdan. Anladım. Üniversite hayatı nasıl geçti? Üniversite hayatı çok öğrencilik dönemleri parlak geçmedi ama çalışmakla geçti. Yine de zamanında bitirdik. Üniversite boyunca İstanbul'da çalıştık. Ticarete kendimizi hazırladık bir nebze. Anladım. Peki sektörle tanışman üniversite yıllarında mı oldu, sonradan mı? Yok, aslında üniversite yıllarında genellikle hep bölüm dışı, kendi alanımızın dışında öğrencilerin çalışabileceği yerlerde çalıştık. Bunlardan en güzel de, en dikkat çeken de zaten Fenerbahçe Stadı'ydı. Fenerbahçe Stadı'nda 4 sene boyunca güvenlik görevlisi olarak çalıştık. Üniversite bittikten sonra direkt sektöre yurt dışında başladık. Ondan sonra kendimizi geliştirerek devam ettik. Sektörle tanışman nasıl oldu? Sektörle tanışmam, üniversiteyi bitirdikten sonra askere gittim. Askerde kısa dönem yaptık 6 ay. Ondan sonra Kazakistan'da bir iş imkanı doğdu. Oraya gittim. Orada mekanik işleri olarak direkt saha sorumlusu olarak başladım. Orada 1,5 sene çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra sektörün içinde kendime yer edindim. Çalışma hayatını konuşmaya devam edeceğiz ama askerliğe dönmek istiyorum ben. Nerede yaptın askerliğini? Askerliği Sakarya Adapazarı'nda yaptım. Kısa dönem yaptım. Kısa dönem. Orada aldığın eğitimle ilgili bir şey icra ettin mi? Yok, orada bizi matematik öğretmeni olarak yaptım. Mehmetçik Dershanesi diye dershaneler vardı. Mehmetçik Dershanesi'ne matematik öğretmeni olarak beni seçtiler. 6 tane öğretmendik o zaman, iyi hatırlıyorum. Mehmetçik Dershanesi'ne geçti. Çok keyifli bir askerlikti. Hiç ne kadar hızlı geçtiğini anlamadık. Sürekli eğitimle iç içeydik askerliğin içinde. Hiç orada kalmayı düşündün mü? Yok. Yok. Peki Türkiye Cumhuriyetlerden Türkiye'ye geri döndün ve çalışmaya başladın. Ne tarz şirketlerde görev yaptın? Çalıştığım şirketler genelde imalat, üretim, kaynaklı imalatlar. Güzel şirketlerde çalıştım. Değişik bütün pozisyonlarda çalıştım. Atölye şefliği, kalite, çevre, iş güvenliği, proje müdürlüğü olmak üzere bütün pozisyonlarda çalıştım. Bir nebze de kendi ticaretim için kendimi iyi yetiştirmiş oldum. Şirketi kurana kadar kaç yıl profesyonel hayatı sürdü? Şirketi kurana kadar 2004-2013 9 sene bir firmalarda çalıştım. MEP'i kurma kararı aldığın en önemli neden neydi? Sektörde havalimanlarında özellikle oluşan ihtiyaçtan diyelim. Kendi edindiğimiz tecrübeleri, bilgileri havalimanında, özellikle yeni havalimanı inşa edilirken bu tarz firmalara ihtiyaç olduğunu gördük. Kurmamdaki en büyük sebep buydu. Bir de yurt dışından ithalat ettiğim malzemeleri Türkiye'de yeterli sayıda bulamayış olmamızdır. Aslında ithalat üzerine kurup taahhüte de paralel olarak başlayışıma en büyük sebep buydu. MEP 2013'te kuruldu. Yok, MEP 2018 kuruluşu. 18'de. 2013-18 yılları arasında Doğuş Mühendislik eski şirketim vardı. 2018'de MEP'i İstanbul'da kurduk. Daha önce Hatay Dört Yol bölgesinde ticaret yapıyorduk. İstanbul'da 2018 yılında MEP'i kurdum. MEP'i kurduğunda şu andaki konumunu hedeflemiş miydin? Yoksa daha var mı o hedefe? Aslında insanlarda hedef bitmez. Her yıl, her gelişen yeni teknoloji, yeni hedefler bizim önümüze getiriyor. Biz hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni özenmiyoruz. Olduğumuz yer her zaman bize yetiyor. Ama bazı özel gereksinimlerden dolayı istemeyerek de olsa bizim büyümemize yol açıyor. Daha önce butik sadece bir projeyle işi yürüten bir firmayken şu an aynı anda 4 ya da 5 farklı projeyi yürütüyoruz. Tabii ki hedeflerimiz daha var.
MEP'in sadece Türkiye lokasyonunda iş yapmıyoruz şu an. Paralel olarak MEP'in Almanya'da bir organizasyonunu kurduk. Amerika'da, New Jersey'de bir organizasyonumuz var. Bunları kurma sebebimiz de havalimanı gibi kritik projelerde çalıştığımız için. Bütün malzemeler özel. Türkiye'de imalatı pek kolay bulunamayan malzemeler olduğundan tedarik konusunda ve Avrupa'dan ya da Amerika'dan getireceğimiz malzemelerde kolaylık olması açısından 2 farklı bölgede şirketimizi kurdum ve şu an Almanya'daki şirketimiz son derece iyi gidiyor. Almanya'da da yeni projeler bu sene içerisinde başlıyor. Onların her türlü altyapılarını hazırladık. Amerika bir sonraki hedefimiz büyümekte ama şu an oradaki organizasyonumuz da devam etmekte. Türkiye için yeni bir sektöre inşallah bu senenin sonunda atılmayı hedefliyoruz. O da şimdilik sürpriz olsun. Şu an endüstriyel inşaat olmak üzere, endüstriyel inşaat, elektrik, mekanik, otomasyon olmak üzere bütün dallarda anahtar teslimi havalimanlarına özellikle hizmetler vermekten gurur duyuyoruz. Yaptığınız işlerde en çok zorlandığınız bölüm veya unsur, mesela insan kaynağı, ekipman, süreçler, denetimler, ne tarz zorluklar karşılaşıyorsun? Yani aslında biz firma olarak ve ben şahsım olarak oldukça projelerde yetkin olduğumuzdan aksiyonları hızlı alıyoruz. Ama havalimanı gibi know-how bölgelerde çalıştığımız için süreçle ilgili bizim genelde sıkıntılarımız olur. Projeleri verdiğimiz zamanlarda bitiremeye işlerimizin temel sebebi budur. Oranın şartlarına göre çalışmamız gerekiyor. Yeri geliyor 3 gün hava sahasında ya da o bölgede hiç çalışamayacağımız zaman da olur. Onun haricinde zorlandığımız farklı bir bölüm yok. Malzeme derseniz malzemeler zaten artık havalimanları konusunda yetkin firmalardan olduğumuz için neyi nereden bulacağımızı, hangi malzemeyi kullanacağımızı proje başlamadan ya da proje başladığında en hızlı şekilde biz temin ediyoruz. Havalimanlarında bizim gibi firmalar çok fazla yok. Kara sahasında çalışan firmalar daha fazla bulabiliriz ama hava sahasında ve yakıt mekaniğinde bizim gibi çalışan firmalar fazla olmadığından kendimizi her zaman bir adım önde görüyoruz. Dediğim gibi zamandan başka zorlandığımız bir bölüm olmuyor iş hayatımızda. İnsan kaynağı konusunda peki ne gibi çözümleriniz var? Doğru ekibi kurma, bunu doğru kişileri temin etme kolay oluyor mu? Yani bu şu an Türkiye'deki bütün sektörlerin belli başlı en önemli problemi. Tabii ki yetkin eleman bulmak çok zor. Kendi alanında daha önce çalıştığı yerlerde yetkin olabilir. Ama bizim çalıştığımız sektörde, bizim çalıştığımız işe geldiğinde aynı yetkinliği gösterecek diye bir garantisi yok. O yüzden bizim yanımızda çalışan arkadaşlarımız genelde biz sıfır diye tabir edelim. Gelip yanımızda kendi standartlarımıza göre, çalıştığımız firmaların standartına göre yetiştirmeye çalışıp uzun süreli çalışan arkadaşlarımız yanımızdakiler. Uygulamalarda en çok zorlandığınız konu hangisi? İş yerindeki uygulamalarda en zorlandığımız test kısımları. Testler. Testler. Tabii ki. Doğru proje doğru şekilde uygulanmadığı takdirde zaten test ve devreye alma Orada imkansız. ortaya çıkıyor. Böyle bir şey oldu mu? Yani doğru şekilde projelendirdi mi ve doğru şekilde uygulayabildiniz mi? Şimdi onu test aşamasında bir hata çıktığında anlıyoruz ama bunun tabii ki projeden mi uygulamadan mı olduğunu biz kestirmemiz zor. Bazen öyle bir gece gündüz farkından kaynaklı bile yaptığımız imalatlarda farklılık gösteriyor. Bu test aşamasında ortaya çıktığında biz hızlı bir şekilde zaten geri dönüp çözüyoruz. Aynen. Peki yurt içi, yurt dışı da var sizin uygulamalar. Evet, değil mi? yurt dışında da var. Farklılıklar neler? Yani karşınızdaki kişiler, müşteri tabiri caizse daha mı bilinçli, daha mı hakim? Şöyle, Türkiye'de genelde bütün işler acil. Acil koduyla bütün işlere başlıyoruz. Ama o acil işlerin süreci esnek zamandan daha fazla uzuyor. Müşterileri kıyaslamak gerekirse tabii ki bölgeden bölgeye değişir ama biz Türkiye'deki müşterimizden son derece memnunuz. İkili ilişkilerimiz çok iyi. Zaten şu an finansal anlamda olsun, iş potansiyeli anlamında olsun havalimanlarının dışında pek iş yapmayı yeğlemiyoruz. Güvendiğimiz firmaların bir tane firmanın tank çiftliğinde işler yapıyoruz. Güvenilirlik esas. Ama Avrupa'da iş yaptığınızda böyle bir soru işareti insanın kafasına genelde olmuyor. Herkes garanti işine, garanti parasına gitmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de dediğim gibi müşterilerimizden memnunuz. Böyle bir sıkıntımız yok, böyle bir kafamıza kaygı da yok. Türkiye'de çalışmak rahat. Avrupa'daki standartlarda çalışırken çalışanlar daha disiplinli olduğu için biraz zorlanıyorlar. O bölgelerde de oralara alışkın personeller istihdam ediyoruz. 2024 yılı nasıl geçti? Bu senenin ilk 6 ayı aynı şekilde. 2024 yılı çok yoğun, tempolu, bol yurt dışı ziyaretli
seyahatlerle dolu bir yıl geçirdik. Verimli de geçirdik. Yeni projeler aldık. Yeni projelere başladık. 2025 yılının 6 ayı da keza öyle. Yine iş bakımından bakacak olursak normal şartlarda 2024 yılının yaptığımız işleri bu 6 ayda bitirdik. Önümüzde bir 6 ay yine yoğun bir proje dönemi var. İnşallah 2026'ya daha güzel gireceğiz. MEP genç bir firma. Sen de genç bir yöneticisin. Teşekkür ederim. Ama sektörde köklü yapılar var. Bunlarla mücadele ederken nasıl bir strateji izliyorsun? Biz sadece projelerde en iyisini, en hızlısını, en ekonomini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki her zaman rakiplerimiz olacaktır. Şu anda da var. Bu demek oluyor ki rakiplerimizi biz hiçbir zaman küçümsemiyoruz. Kendi inandığımız yolda daha iyi şartlarda daha güzel projeler yapacağız diye ümit ediyoruz. Peki müşteri tarafından bakıldığı zaman bir firma MEP'i niçin tercih etmeli? MEP'i niçin tercih etmeli? En azından hızlı aksiyon alıyoruz. Bir firmaların en çok dikkat ettiği nokta, örnek veriyorum, bir proje çalışması istendiğinde biz diğer firmalara nazaran %40, %60 oranında daha hızlı cevap dönüyoruz. Bu da bizim geçmişten bugüne biriktirdiğimiz altyapının faydası. Altyapımızda projeleri fiyatlandırma, projelendirme ve detaylandırma ile ilgili ciddi bir güzel altyapımız var. Diğer firmaların diyeyim, hani herkes için aynı şey değil. Bir hafta ayıracağı zamanı biz 2 günde toparlayıp müşterilerimize geri dönüşüm sağlıyoruz. Hiç kabul etmediğin bir proje oldu mu? Tabii ki. Kabul etmeme gerekçen neydi? Fiyat ve istenilen terminler. Terminler. Genelde işverenler her zaman yapılamayacak zamanlarda, kısa terminlerde çok iş isteyip ucuz fiyata iş yaptırmak isterler. Herkes para kazanmak ister. Ama bu terminleri bizim yapamayacağımızı anladığımızda, savunduğumuz terminlerde biz teşekkür edebiliyoruz. Bu gayet de doğal bir durum bizim için. Her alanda olduğu gibi mekanik müteahhitlikte de işte sizin kabul etmediğiniz işleri kabul eden yapılar oluyor. Evet. Bunlarla ilgili müteahhitler arasında bir dayanışma var mı? Bu tarz önlemler alarak sektörü koruyabilme sağlanabiliyor mu? Yok. Yok değil mi? Yani başta tabii ki birkaç temsili firma arıyor. Ortak fikir alalım, karar alalım gibisinden. Buna uyan kimse olmuyor genelde. Bu yüzden bizim diğer firmalarla bir görüşmemiz de hiç olmuyor. Biz kendi bildiğimiz gibi tekliflerimizi ve şartlarımızı bildiriyoruz. Geri dönüşüm olursa ona göre toplantılarımıza devam ediyoruz. Mekanik müteahhitlik sektörü olarak baktığında en önemli sektörün sorunu sence ne? Yeni yetişen personel diyelim. Yani çalışanlarla ilgili ciddi anlamda sıkıntılı günler bizi bekliyor ileriki zamanlarda. Onun akabinde tabii ki finansal yapılar. Sektörde taahhüt ile çalışan firmaların çoğu finanslarını bankalardan sağlamakta. Son 1,5 yıldır da bankalarla çalışan firmalarda ciddi sıkıntılar büyümeye başladı. Hatta bankalara direkt bağlı olan firmaların üzülerek konkorda dağıldığını veya iflas ettiğini duyuyoruz. Bunların temel sebebi zaten sadece tek bankalara güvenceleri olmalarıdır. Bu da sektör için ileriki zamanlarda ciddi tehlikeyi getirecek gibi görünüyor. Her yönetici, her firma sahibi şirketinin büyümesini ister. Bunun bir sınırı olması gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Kontrol edebildiğin kadar büyüme taraftarıyım ben. Çünkü herkes her şeyi kontrol etmek ister ama büyüdüğünde kontrol edemeyeceği aşikardır. Bu tarz durumlarda benim kendi prensibim, kontrol edebildiğim kadar işleri yapayım. Her şey kontrolümüzde olsun. Altımızdaki personelleri ona göre yetkilendirelim. O sınırı belirleyecek olan tamamen şirketin kendi portföyüdür. Peki bir şirketin sana göre büyüklüğü neyle ölçülmeli? Ciro mu, çalışan sayısı mı, işte kaç metrekarelik uygulama yaptığı mı? Bence bitirdiği projelerle. Ciro her türlü yapılabilir. Personel çok fazla da olabilir. Bitirdiği projelerin özelliğine ve büyüklüğüne bakmak lazım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorsun. Böyle çok enteresan bir olay başına geldi mi sahada? Çoğunlukla ben sahada sürekli çalıştım. Bizim için ofis tarafı fazla olması için. Çok enteresan durumlarla karşılaştım ama mesela iş kazası yaşandığı durumlarda sahalar çok bir hafta boyunca o iş kazasının korkusuyla çalışılıp sonra herkes eski hayatına geri döner. Aynı tehlikeleri devam ettirir. Bunlar enteresan. Onun haricinde yasakları geçmek için elemanlar özellikle kendilerini çok zorlarlar. Mesela bizim çalıştığımız yerlerde sigara içme yasağı genelde çok olur. Kıyıda köşede böyle saklanarak sigara içen elemanları görmeniz çok mümkün. Yani çalışanın olduğu her yerde her gün sahaya indiğinizde enteresan bir durum görmeden çıkmanız imkansız.
Günlük iletişimde mail mi daha çok kullanırsın, WhatsApp mı? WhatsApp. Emoji kullanır mısın? Çok fazla değil. En çok kullandığın emoji? Okey. İşkolik misin? Evet. İş dışında vakit ayırdığın hobilerin veya spor alışkanlıklar neler? Var mı? Var. Yüzmeyi seviyorum. Maç izlemeyi seviyorum. Stadyumlara gitmeyi seviyorum. Futbol. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Kaç yıldır diye soruyor. Çocukluktan mı yoksa? Çocukluktan beri. Güvenlikte 4-3 çalıştın Galatasaray dedin. maçından beri. Kaç yılında güvenlik görevliliği yaptın? 1999-2003 yılları arasında stadyumda 6-0'da sahada mıydın? sahadaydım. Sahadaydın. Ortega'nın koşarak çarptığı elemanlardan biridendim. Nasıl görüyorsun peki takımın geleceğini? İyi olacağız. İyi Bu olacağız. sene yani son 7 yıldır diyelim iyi bir sezon geçirmedik ama son 2 yılı iyi geçirdiğimize inanıyorum ben. Tabii ki bir takım eksiklerimiz yine var. Takım olarak iyiydik ama spora pek yorum yapmadan izleyen insanlardanım ama ülkemizde spor alanındaki haksızlıkları diyeyim ya da verilen kararları diyeyim siyah beyaz kadar fark ediliyorken çoğu bölüm bunlara sessiz kalıyor. Ben de çok yorum yapmam sporla alakalı. İzlerim. Yenildiğimizde üzülürüz, yendiğimizde seviniriz. Bizim için stadyum sevdiğimiz arkadaşlarla bir buluşma noktamız. Oraya gidip maç öncesi muhabbetimiz, sohbetimiz. Eğer yendiysek maçtan sonra eğlencemizi paylaşırız. Sonra evimize döneriz. Ben de Fenerbahçeliyim bu arada. Şöyle bir soru soracağım. Fenerbahçe'nin en unutamadığın başarısız geçen maçı hangisiydi senin için? Başarısız. Evet. En kötü maçı diyelim. 90'lardan 80'lerden hatta günümüze kadar düşünebilirsin. 90'lı yıllarda 2005'lere kadar pek stadyumda mağlubiyet görmedik büyük maçlarda. O yüzden o yıllarda yok. Son yıllarda özellikle 3-0 Galatasaray'ı yendiğimiz maç daha farklı bitecekti. O maç çok kötüydü. Peki o maç mı daha kötüydü senin için? Bursaspor'un şampiyon olduğu yıl Trabzon'da berabere kaldığımız maç mı daha kötüydü? Üzüntü açısından tabii ki Bursaspor şampiyon oldu. Trabzon sahasında berabere kaldığımız maçta ama futbol olarak baktığımızda Galatasaray maçında çok kötüydük. Peki futboldaki başarıyı basketbol ve diğer amatör kümeler diyeyim yani branşlardaki başarısızlığı tercih eder misin? Yok, bence her bölüm kendi alanında başarılı olması lazım. Basketteki başarıyı da ayrıca tebrik ediyorum. Çok güzel işler yapıyor. Basketbolda gördüğümüz nokta şu. Takım ruhu, eski ruhunu koruyor. Teknik direktörün değişmesi, şimdiki teknik direktör de yeni, eski teknik direktör değil. Sistemi ilk başlarda kötü başladı, güzel bitirdi. Ümidimiz Türkiye'deki bütün basket takımlarda böyle iyileşme göstersinler. Basket deyince Fenerbahçe, Efes. Futbol deyince işte 4 takım vardı. Şimdi artık 4 takım pek konuşulmuyor. Ama son 15 yıla, 20 yıla baktığınızda Fenerbahçe kötü gibi görünüyor olsa bile ya şampiyondur ya ikincidir. 4. 5. olduğu sezon ben hatırlamıyorum. Benim şöyle bir iddiam var. Genelde video kayıt dışında soruyorum bunu ama Türkiye'de futbolda bir takım şampiyon olacaksa Fenerbahçe geçmek zorunda. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Diğer branşlarda aslında rakiplerimiz birbirinden çok farklı. Futbolda evet Galatasaray, Evet. Beşiktaş varken basketbolda Anadolu Efes, voleybolda Halkbank, Evet, Vakıfbank Vakıfbank gibi banka ve kamu bankaları Evet. ciddi spora eğilim yapıyor. Spor yapıyor musun? Yapabiliyor Yapamıyorum. musun? Yani doğruyu konuşmak gerekirse zaman ayıramıyoruz. Yapmayı seviyor muyum? Seviyorum fırsat buldukça. Yüzmeyi çok seviyorum. Fırsat buldukça yaz kış yüzüyorum. Hayatına dönüm noktası diyeceğin olay veya gelişme neydi senin için? Ticari açıdan bakacak olursak yeni havalimanındaki projelerim ilk projemizdi. Gerçek anlamda sosyal hayat olarak bakacak olursak tabii ki üniversiteyi kazandığımız yıldan sonra hayatımız şekillendi. Daha önceki hayatımızda böyle bir hayat hayal edememiştik. Bugüne kadar bir şeyi yanlış yapıp iyi ki yanlış yapmışım dediğin bir şey oldu mu? Tabii ki bazen hayır dediğimiz kararlarımız oldu. O an üzüldüğümüz ve hayır dediğimiz ama sonradan o karar için hayır dediğimizde sevindiğimiz kararlarımız iş hayatında özellikle çok oldu. Mesela bir proje geliyor. Bize ısrarla yapmamız söylenirken biz hayır diyoruz bir sebeplerden dolayı. Araya bir sebep giriyor. Ondan sonra anlıyoruz ki 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra o projeye girseydik kendimizi kötü bir pozisyona düşürecektik. Mesela bir Libya projesi vardı. Libya projesini çok istedik. Sonuna kadar da getirdik.
Son noktada onların verdiği teklifi biz kabul etmedik. Sonra üzüldük ama sonra oraya bizim yerimize giden firmanın çok kötü şartlarda geri döndüğünü görünce iyi ki gitmemişiz dedik. İlk müşterini hatırlıyor musun? Hala çalışıyor musunuz MEP Endüstriyel olarak? Tabii ki. Yeni havalimanı Kalyon Cengiz Onunla çalışıyorsunuz. çalışıyoruz. Yeni bir müşteriye nasıl güven sağlıyorsunuz? Yeni müşteriye zaten çalıştığımız müşterilerimiz Türkiye çapında büyük firmalar olduğu için araştırma gibi bir planımız olmuyor. Biz önce projeye bakıyoruz. Projedeki yönetim bizim için önemli. Firmaların kendisi değil, projelerin yönetimi bizim için çok önemli. Çalıştığın fakat sonra kaybedip tekrar geri kazandığı bir müşteri oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Sizin çalışmanızda insan kaynağı mı daha önemli, teknoloji mi daha önemli? İnsan kaynağı. Neden? Genelde insanlarla mekanik taahhüt yaptığımız için sahada insanla çalışıyoruz. Yani teknolojinin şu an bizim sektöre ulaşması, bizim yaptığımız işlere ulaşması uzun yıllar alacaktır diye düşünüyorum. Peki sektörel rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki rekabet güzel bir şey ama tahmin ediyorum ki bütün firmalar aynı durumdan muzdariptir. Haklı rekabet kolay kolay olmuyor. Hani tabiri caizse elma ile elma hiçbir zaman kıyaslanmıyor. Yaptığımız işin özelliğine, yaptığım projenin özelliğine firmalar kıyaslanmadığı için bazı firmalarla yarışmakta çok zorlandığımız aşikar. O tür bir şey hissettiğimiz zaman zaten biz projeden direkt geri çekiyoruz kendimizi. MEP Endüstriyel'in sektörümüz dışında başka yatırımları var mı? Tabii ki ülkemizde teknolojinin gelişmesiyle beraber özellikle elektrikli araçların ve robotik çalışmaların gelişmesiyle beraber bizim de bir teknoloji yatırımımız var. Özellikle elektrikli araçlar üzerine çok güzel bir ürünümüz var. Almanya'da fuara da görücüye çıkardık. Çok beğeni topladı. Yatırım görüşmeleri yaptığımız dünya çapında iyi firmalar var. Bununla ilgili teknoloji işin başında başka bir arkadaşımızı görevlendirdik. Başka bir ortağımız var. İleriki yıllarda bolca adından söz edeceğiniz güzel bir ürün ortaya çıkıyor. İş dışında şimdi biraz eğlenceli soruları geçeceğiz. Bu videodan sonra bir akşam yemeğine çıkacak olsan yanında götüreceğin 3 kişi kim olur? Bu sektörden de olabilir ama sektörden olursa götürmediklerin alınganlık gösterebilir. O yüzden ülke tarihi, dünya tarihi, günümüzde yaşayan bilim adamı, siyasetçi, sporcu, yönetici, sanatçı. İlla 3 kişi getirmem gerekecekse hepsi bir arada mı? Ayrı olabilir, bir arada olabilir. Yani Ben Ali Koç'la bir akşam yemeği yemek isterdim. Onunla baş başa hem Fenerbahçe sorunlarını hem ticari anlamda sohbetler yapabilmek için. Onun haricinde bir tane pilot bir abiyle yemek isterdim. Uçuşlara göstermiş olduğumuz merak diyelim. Uçuşlarla alakalı soruları bol bol sorabilmemiz için. Onun haricinde bir de bir dalgıçla yemek isterdim. Yüzmeyi çok sevdiğim için denizin altındaki güzellikleri ondan dinlemek isterdim. Peki sen yapan en güçlü karakter özelliğin hangisi? Zor bir soru oldu biraz. Belki doğal oluşum. Gayet doğal, kesinlikle yapmacık hareketleri beceremediğimizden. Peki emekli olmayı düşünüyor musun? Yok. Öyle bir şansımız da yok. Zor geçen bir günde stresli, ki siz işinizde stres olmazsa olmaz Evet. bir şey. Seni motive eden şey ne oluyor? Telefonu kapatıp uyumak, Dinleniyorsun. dinlenmek. Futbol dışında son zamanlarda yapmaktan müthiş keyif aldığın bir şey oldu mu? Seyahat. Seyahati seviyorsun. Seyahatleri Ne tarz seviyorum. seyahatler? Hava, kara, deniz. Uçak seyahatleri. Ya havalimanlarında geçirdiğimiz vakitler çok keyifli geçiyor. Bir de seyahat arkadaşlarımız iyi olursa keyifli geçmiyor. Ekibimiz iyi olursa. Peki profesyonel hayatı özlüyor musun? Yok. Profesyonellik insanı zaman açısından çok sınırlamakla beraber bir takım şeyleri yapmakta özgür olamıyorsun. O yüzden daha dışında yaşamak daha eğlenceli geliyor bizim için. Kredi kartı kullanıyorsundur. Tabii ki. En çok yaptığın harcama hangisi? Ter olarak mı? Alışveriş olarak mı? Alışveriş oransal olarak en çok neye alışveriş yapıyoruz kredi kartında? Yeme, içme, yakıt tüketimi, kılık, kıyafet, alışveriş, Zannedersem seyahat ve yemek. yemek. 5 tane marka sayabilir misin? Hayatında olan, takip ettiğin, sevdiğin veya Markalar- kullandığın. Mesela sektörel de olabilir ama sektörde kullanmadığın markalar yine alınganlık gösterebilir. O yüzden mesela ne bileyim telefon, araba, havayolu şirketi He. veya işte giyim, kuşam, saat, gözlük, cep telefonu. Apple.
Bugün dünya genelinde insanların kendinde olmadığını eksik hissettiği bir ürün. Türk Hava Yolları uçuşlarından keyif aldığımız hava aracı. Volvo, güvenerek ve severek bindiğimiz sade ve temiz arabamız. Kolombiya, giyim markası diyelim, marka dediğimiz için. Bir de North Face. Anladım. Uçmayı seviyorsun. Çok Evet. da uçuyorsun. En uzun uçuşun neresi oldu? 13 saat, Tayvan. Tayvan. Aktarmasız direkt. Aktarması direkt uçuş. Jet lag oldu mu? Yok. Uyudun Hiç mu? yaşamadım o duyguyu. Çok arkadaşım bahsediyor. Uyudun mu? Tabii ki genelde business uçuyoruz. Uykuyla ilgili sıkıntımız olmuyor. İnternet oluyor uçuşta. Zaman hızlı geçiyor, güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Zonguldak mı İstanbul mu? Hani herkes bu soruyu kafasında cevaplarını bulur ama şimdi yaşam hayatımız İstanbul ama özleyerek kaçıp gittiğimiz, her fırsatta kaçtığımız memleketimiz Ereğli. Yaşam için, güzellik, doğa için sorarsanız tabii ki Ereğli. Evet. Ama iş için sorarsanız mecburiyetten İstanbul. Marka mı fiyat mı? Marka, Yeni müşteri mi eski müşteri mi? eski müşteri. Ofisten yönetmek mi sahada olmak mı? Sahada olmak kesinlikle. Ofisteki aklın sahada oluyor mu? Tabii ki. Ya telefonda oluyor elimiz ya da kameralarda oluyor gözümüz. Satış günü mü tahsilat günü mü? İkisi de, çünkü satış yaptığımızda tahsil günü belli olduğundan genelde ikisi de bizi mutlu ediyor. Hızlı karar mı detaylı analiz mi? Hızlı karar derken tabii ki kararın niçin verdiğimiz önemli. Ben genelde her zaman hızlı aksiyon diyelim. İnceleyip detayları hızlıca bitirip hızlı aksiyon alma diyelim. Hızlı karar verme, o anlamda hızlı karar diyelim. Pek çok projeye teklif veriyorsunuz. Evet. Verdikten sonra bekliyor musunuz dönmelerini yoksa arada arayıp ne oldu bizim teklif diye bir Yok, baskı genelde oluyor mu? bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Genelde bekliyoruz. İlk dönüş zaten genelde çok yüksek sinizle başlıyor. Ondan sonra tabii ki kıyaslamalara geçtikten sonra, farkları gördükten sonra ince detaylara geçiyoruz. Çay mı kahve mi? Çay. Sektör etkinliklere gidebiliyor musun? Fuar, seminer, toplantılar, sektörel böyle. Evet, gidiyorum yani kaçırmamaya çalışıyorum. Her yıl ortalama 4 ya da 5 fuara gidiyorum. Bu tarz etkinlikleri mi seversin yoksa ofisten çalışayım tek başıma daha iyi? Yok, etkinliklere gitmeyi çok seviyoruz. Orada işimizle alakalı yeni gelişmeleri, yeni malzemeleri, yeni ekipmanları tanımak bize keyif veriyor. Farklı sektörden, farklı ülkelerden, farklı insanlarla da tanışıyoruz. Daha keyifli oluyor. Gitmediğin bir kıta var mı? Avustralya Gitmeyi hedefliyor musun, planlıyor musun? planlıyoruz. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Risk almak, Risk almak. Ciro mu, karlılık mı? karlılık. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Yaptığım mı, istediğim mi? Yaptın. Genelde Katıldın. yaptığım. Kısa toplantı, kısa toplantı. Tatil yapabiliyor musun? Çok zor. Peki. Yani gittiğimiz iş seyahatlerinin arasına sıkıştırıyoruz. Bir haftalık tatil mi, bir yıl huzur mu? Bir yıllık huzur. Excel mi, CRM mi? Excel. Excel. Süreklilik mi, inovasyon mu? Süreklilik. Kendi işim mi, ekip başarısı mı? Ekip başarısı. İstanbul trafiği mi, Ankara bürokrasisi mi? İstanbul trafiği. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Usta çalışan. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Sektörde her gün yeni firmalar türemekte. Her gün karşımıza yeni ismini duyacağımız firmalarla karşılaşmaktayız. Bu doğrultuda biz bildiğimiz yoldan ayrılmadan kendimizi ve ekibimizi daha da iyileştirerek, bilgilendirerek, eğiterek işlerimize devam edeceğiz. MEP olarak daha değişik sektörlerde 2026 yılında müşterilerimizin hizmetlerine devam edeceğiz. Tabii ki müşterilerin gereklilikleri doğrultusunda değişik sektörlerde çalışmak bize de keyif veriyor. Belli bir rutinden çıkaraktan yeni ülkeler, yeni işler, yeni malzemeler tanımış oluyoruz. Bu hem bize hem çalışanlarımıza da keyif veriyor. Bizim gibi çalışan bütün firmalara ve çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Herkes işleri gönlünce olsun. Güzel çalışmalar olsun. Bol kazançlar olsun. Peki Ali, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Çok Bir sağ olun. Fenerbahçeli olarak keyif aldım. Çok teşekkür ederim ben de. Burada olmaktan mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hıvak Birey'in bugün konuğu MEP Endüstriyel Danışmanlık Firması Genel Müdürü Halil Dokuz'du. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. İyi günler.
olun.